toplam 100.000'den fazla kilometre yol yaptık. Biletler alındı, bakın Dalaman yazıyor. 250 gündür daha bir kere demleme çay içmedik. 3 ay diye evden çıktık. 8,5 aydır yollardayız ve bu bilet 60.000 TL'ydi arkadaşlar. 60.000. Yaklaşık olarak 6 günün sonunda çayımızı da Fethiye'de içiyoruz. Şu sesi duysun bir dünya. Elveda Latin Amerika. İstanbul'umuz başlıyor. Take a train ride just to see you. Ve eve dönüyoruz. 250 gün sonra çay içmeye, 8 kilo verdik kilo almaya, ailemizi görmeye, evimize gidiyoruz. Çok muhteşem bir deneyim oldu bizim için. Gerçek anlamda benim hiç bu kadar uzun bir gezim olmamıştı. Ama şu anda yüzümden yorgunluğu, mutluluğu, bitkinliği falan da görüyorsunuzdur. Ama her şeye rağmen herhalde Nesibe ile beraber 20 sene anlatacağımız anılar olmuştur. O yüzden bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaklaşık 20 ülkeyi birlikte gezdik. Herhalde bir toplam 100.000'den fazla kilometre yol yaptık. 150 civarı farklı yerde konakladık. Yüzlerce araç değiştirdik. Sınırları geçtik falan derken hepsi harika tecrübeler oldu ve Allah'a şükür o en son Paraguay'daki soyulma vakasından sonra en kötü senaryo olarak koyabileceğim şeyi yaşadıktan sonra başka başımıza kötü bir şey gelmedi ve mutlu ve gururlu bir şekilde sanki çok büyük bir şey başarmışız gibi üzerimizden bir yük kalkarak artık vatanımıza, ailemize, evimize dönüyoruz. Ve şu anda Brezilya'nın São Paulo kentindeyiz. Buradan en kolay uçağı bulabileceğimiz yer arkamdaki havalimanıydı. Çünkü Türkiye'ye dönmek çok zor. Buradan çok fazla uçak yok. Mesela Katar, Emirates gibi uçaklar çok pahalı. Avrupa'ya uçsak Schengen vizesi gerekiyor artık, aktarmalarda bile Amerika'dan zaten aktarma yapamıyoruz. O yüzden sadece Türk Hava Yolları'ndan bilet bulabildik ve bu bilet 60.000 TL'ydi arkadaşlar. 60.000. Avrupa'dan baktım biletlere, onlar da 40.000, 45.000 TL'ydi. Hani gitsek yine oradan aktarma yapacağız. Türkiye'ye gelmemiz gerekecek. Yine dünya paraydı. Ama Allah'tan biraz millerimiz vardı. Birazını millerle, birazını da parayla aldık. Ve biraz sonra önce İstanbul'a uçacağız. Akabinde de Dalaman'a uçacağız ve Fethiye'ye, evimize gidiyor olacağız. Bu yolculuğu size hem göstermek istiyorum, hem Türkiye'ye gittiğimizde ilk o çayı içişimi şahit olmanızı istiyorum. 250 gündür daha bir kere demleme çay içmedik, simit yemedik, kebap yemedik, kokoreç yemedik. Yani Yoğurtlama. Nesibe de yanda oturuyor da yoğurtlama yemedik. O yüzden çok heyecanlıyız. Nasıl ki baştaki her şeyi size Kolombiya'dan itibaren anlattıysam bunu da anlatmak istiyorum. Şu anda çok sıra var. Uçak inanılmaz dolu. Zaten zorla bilet bulduk diyorum ya, az havayolu şirketi buraya uçuyor. O yüzden yaklaşık 16-20 saatlik bir yolculuk olacak. Hazırsanız Brezilya'dan artık evimize Gidiyoruz. dönüyoruz. Allah. Haydi bakalım, Heyecan başlayalım. Bu ülkedeki en büyük havalimanlarından bir tanesi bu. Hem iç hatlar hem dış hatlarda. Özellikle Portekiz vatandaşları ve aynı zamanda Brezilya vatandaşlarının çok kullandığı bir havalimanı. Çünkü burası bir Portekiz sömürgesi diye zamanında. O yüzden çok fazla Avrupa'ya uçak var. Ve biz hasta bir şekilde... Hastayım ama aşırı mutluyum. Aşırı... Gidince böyle yüzüme yoğurtlama sürüp böyle Yemek- ekmek arası biber patates, o ekşi yoğurt var ya, onu yapıp öyle bir yiyeceğim ki Ya. 10 tane falan yiyeceğim. Çok kilo verdik, çok. 3 ay diye evden çıktık. 8,5 aydır yollardayız. Tabii ki kışın dünya turu yine devam eder. Başka yerlere gideriz ama bir serum vurulmamız lazım dönünce. Türk Hava Yolları ile uçuyoruz. Dediğim gibi yavaştan sıra bayağı boşalmış. Hadi gidelim. Abi Türk Hava Yolları uçağı tıklım tıklımdı. Az önce şurada belki var ya 300 kişi falan sıradaydı. Şimdi bayağı sakinlemiş. Bakalım. Ve köprüden önceki son çıkış. Haydi bakalım. Şu bagajların dili olsa da konuşsa, ne pislikler gördü, ne kayıplar yaşadı. Zaten gidince çöpe atacağım, artık o duruma geldi. 8,5 aylık evimi görüyorsunuz dostlarım. Var ya, şu duyguyu çok seviyorum. Gitmek kadar dönmek de güzel. Şimdi
yan yana cam kenarı olmadığı için bize 2 tane farklı cam kenarı veriyorlar ve normalde artık Türk Hava Yolları'nda uluslararası uçuşlarda bile cam kenarı parayla 500 TL diye hatırlıyorum, yanlışsam düzeltin. Biz bunu vermemiştik ama buradan kendiniz isterseniz seçebiliyorsunuz. Önden almak isterseniz para veriyormuşsunuz. Artık TH'ye de online çekimlerde koltuk seçimine para alıyormuş. Biletler alındı, bakın Dalaman yazıyor. Fethiye'ye de gideceğiz ya, İstanbul'dan aktaracağız. Güzel bir yolculuk olacak. 2 farklı cam kenarı olacak ama bir şekilde ikna edip yan yana almaya çalışırız. Zaten ben uyurum muhtemelen. Yavaştan artık ülkeden çıkıp sınırı geçip uçağa doğru ilerliyoruz. Şimdi gümrüğe geçtik, artık ülkeden çıktık, uçağa doğru giderken hadi gelin size burada duty free'yi biraz gezdireyim. Buradaki fiyatları falan göstereyim çünkü şu ana kadar gittiğimiz en pahalı ülkelerden bir tanesi. İçki anlamında. Şu mesela nasıl okuyor tam unuttum, 48 dolarmış, Amerikan doları. Yerel içkileri olmasına rağmen. Bu kadarcık bir hediye alsan ne 25 dolar. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Bunu dışarıda 3 dolara satıyorlardı. Parfümlere bakalım. 100 dolar hep. 107 dolar. 93 dolar. 154 dolar. Yani gerçekten inanılmaz pahalı birçok şey. O yüzden buradan yavaştan kaçabiliriz. Ülkenin en önemli havalimanlarından birisi ama yani çok da büyük değil Sao Paulo'daki bir havalimanı. Yani orta karar bir havalimanı. Şöyle devam edelim. İçki fiyatlarına bakalım. 150 dolarmış Gold Label. Şivazlar 90 dolar. Hem de sadece 12 yıllığı pahalı. Yani bu ülkede enteresan bir şekilde ithal her şey çok pahalı. Şu Beefter cinler var, şeyler 35 Amerikan doları. Gerçi Türkiye'deki fiyatları da gördüm geçen Instagram'da. Biz de bayağı uçmuşuz bu konuda. İçmeyin kardeşim ya diyenler oluyor ama abi işte böyle, yani o ülkelerin refah durumuna göre içki fiyatları çok değişiyor. Mesela şuna bak, Jack Daniels 45 dolar ne ya? Biz bunu Panama'da 20 dolara alıyorduk. O yüzden Brezilya'da çok pahalı bu konuda. Bizim kapımız neymiş? 308'miş. 308'e gideceğiz. Sağ tarafta. Brezilya'nın milli yemeklerinden, atıştırmalıklarından bir tanesi pao yiyip gidelim dedik. Son biraz paramız kalmıştı. 30 real kadar. Şimdi ondan alıyoruz. 19 real verdik. Yani 4 dolar falan ve gerçekten Latin Amerika'da gördüğüm en pahalı havalimanı burası şu ana kadar. Diğerleri çok çok uygundu. Bekliyoruz. İlk giriş kısmında falan yine fiyatları iyiydi ama içeriye girdikten sonra 2-3 katı oluyor. Biraz karnımız kazındı. Hiçbir şey yemedik doğru düzgün. Onu atıştıralım. Muhtemelen uçakta 200 saat sonra yemek verirler. Riske etmek istemiyoruz. Gitmeden birer pao atalım dedik. Böyle hamurumsu, peynirli bir şey. Her yerde güzel yapmıyorlar. İnşallah güzeldir. Ha. Son kez pao yiyoruz. Hiç özlemeyeceğim. Benim pişim var, simidim var, poğaçam var. Ama bastırması için artık bunu yapmamız gerekiyordu ve artık uçağa binmek üzereyiz. Hello. Have a nice flight. Gidiyoruz. Haydi bakalım, başladık. Vay be, şey var ya, hayal gibi geliyor var ya. Her yerimiz ağrıyor. 5 gündür yoldayız. Sanki böyle her adımda evin kapısına gireceğimiz ana yaklaştığımızı hissedip çocuk gibi seviniyoruz. Özlemek güzel şey. Yani bir şeyin değerli olduğunu bu gezide çok iyi anladık. Bu uçuş da 14 saat sürecek. Koltuğumuz bu. Gayet pırıl pırıl. Ay, tertemiz. Let's go. Koltuklar nasıl? Canavar değil mi? Harika ya, var ya. Gayet güzel, rahat. Arası falan da bakın bayağı rahat rahat gidebiliriz, geniş. Şöyle ayaklarımı da uzatabiliyorum. Şöyle bir şeyler verdiler, battaniye, kulaklık da başka bir şey verirlerse söylerim. Dokunmatik ekranlarımız var. 14 saat. Film izleyerek gideceğiz. Elveda Latin Amerika. Ayrı oturmuştuk. Yanımda şansıma 2 koltuk da boş. Bize bu koltuğu muhtemelen birisi online check-in yaptı ve gelmedi, vermediler. Ve İstanbul'umuz başlıyor. Sayın yolcularımız.
geldi. Şöyle bu uçakta ekonomi klasta menüleri var. İşte balık veriyorlar. Dana yahni varmış, makarna varmış. Bir de inişten önce kahvaltı verecekler. Şurada da mesela eskiden viski falan da verirlerdi. Artık hepsini kaldırmışlar. Meyve suyu, meşrubat, çay, kahve ve sadece şarapla bira var. Viski devri bitmiş. Yine her zamanki gibi bir seyahat kiti verdiler. Uzun uçuş olduğu için diş fırçası, çorap verdiler. Oh rahat rahat. Bunlar çok rahat oluyor mesela uçak içinde. Tıpacı var ses geçirmemesi için. Şöyle bir İstanbul'un kartından vermişler. Uyumak için göz bandı. Ve bir de oh rahat rahat uçak içinde gezmek için terlik. Böyle bir yemek geldi. Et var, pilav var. Yanında sebze var, ekmek var, tereyağı var. Şu balık, şu mütebbel, şu tatlı. Vallahi her şey gayet güzel görünüyor. Evet, yemek şimdi geldi dedim ya, bir tadalım. Pilav bile bizim memleket kokuyor. Şurada alabalıklı bir şey var. Çok güzel. Etten bir parça aldım. Vallahi her şey çok lezzetli. Yolculuğumuzun şu anda yaklaşık sadece 2 saati kaldı. İtalya üzerinden uçuyoruz. Atlantik Okyanusu'nu geçtik. Kuzey Afrika'ya geldik. Kuzey Afrika'ya geçtikten sonra İtalya'ya girince yemek verdiler. Yemekte mis gibi çay, aylar sonra peynirlerimiz, meyve, yumurta, domates, şurada tereyağı var, şurada mantar var, ekmek ve artık inişe 2 saat kala güzel bir kahvaltıyla Sydney'e göre kahvaltımızı yapıyoruz ama Türkiye'ye göre akşam olacak. Abi yemekleri çok güzel ama hizmet çok az. Yani bu kadar uzun uçuşta ara bir şeyler vermiyorlar. O yüzden ama sandviç var bir tane sadece. Sandviç istediğin kadar yiyebiliyorsun. Sanki eskiden daha iyiydi ya. Ve İstanbul'dayız, Türkiye'deyiz. Şükürler olsun geldik. Bay bay. Ve ilk adımımızı attık, hayırlı olsun. Artık Türkiye'deyiz. Saat 17.10'da uçak indi. Şu an saat 17.55. Daha bırakın gümrüğe gelmeye geçemedik bile içeri. O kadar büyük havalimanı yapmışlar. Yani hiçbir havalimanında bu kadar uzun uçağın park pozisyonu aldığını hatırlamıyorum hiçbir yerde. Burada yeni havalimanında aktarma yapmak falan çok güzel. Çok güzel bir havalimanı. Muhteşem ama iç hatlar için falan çok meşakkatli bence. Daha hala gümrüğü geçeceğiz. Diğer uçağa yetişeceğiz iç hatlara. Şuraya bakın. Bu 5. band. Herhalde uçak indikten sonra genel olarak 1 saatten fazla sürüyor. Havalimanından tamamen çıkılması. Daha da varmış bak hala. 10 dakika yürüyeceğiz. Şimdi aylardır böyle etrafımızda Türkçe duymadığımız için ikimiz de idrak edemedik. Türkçe konuşulunca böyle bir Bedava araba geldi. Türkçe falan mı konuşuluyor diye durup bakıyoruz. Daha 20 dakika daha yürüdük. Hala bak nereye gidiyoruz sonunda. Çok büyük olduğu için havalimanı. Şimdi iç hatlar transferini yapıp Dalaman'a uçacağız inşallah. Son 20 dakika mı 25 dakika mı ne kaldı? Yaklaşık 1 saat 10 dakikadır ulaşmaya çalışıyoruz. Uçak indiği andan itibaren. Aylar sonra Türkiye'ye gelince en çok merak ettiğim şey ne biliyor musunuz? Fiyatlar. Ölüyorum merakımdan.
50 liralar, 30 liralar. Aslında bakarsan 2 dolar falan çok pahalı değil. Ama şöyle bir şey var. Sonuçta bu ülkedeki insanlar dolar kazanmıyor. Yani işte dolar bizde bir anda 18 olunca buna alışmak zor abi, zor. Sıkıntı yani. O yüzden turist olarak gelen biri için bence fiyat okey ama bizim için bayağı pahalı. Hele gençler için. O yüzden üzgünüm. Şimdi iç hatlar tarafına geldik. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika sürdü buraya gelmemiz. Buradan da şimdi Dalaman'ın uçağına bineceğiz. Dalaman'a gitmek için koca uçak ayarlamışlar. Önden binelim. Resmen kıtalar arası uçağıyla gidiyoruz. Haydi bakalım, son 1 saat. 6 gündür yoldayız, 6. Yine koca uçakla gidiyoruz. Dalaman'a ilk defa bu kadar büyük uçakla gidiyoruz. Yani normalde hep küçük küçük olur ama zaten bomboş şu an, anlamadık. 1 saatlik uçuş sonrasında Dalaman'a ineceğiz. Oradan da arkadaşımız alacak. Çok özlediğimiz bir şey yemeye gideceğiz. Akabinde de artık evimize doğru yol alırız. Ne yolculuk oldu be. Vallahi biz de bittik. Siz de bittiniz izlerken. Vay be, 6 gündür yoldayız. Uçuşumuzu baştan sona gördünüz ve sonunda memleketimiz, evimiz Fethiye'ye gidiyoruz. Dalaman'a indik. Birazdan arkadaşlar bizi gelip alacaklar. İlk ne yiyeceğiz bakalım Nes bugün? Az önceki uçaktakini sayma. O özlenen bir şey değildi çok. Ya çok kafam durdu bak. Kapat. Burada mıyız olmuyor. Nesibe idrak edemiyor şu an nerede olduğumuzu. Birilerinin böyle tanımaya başlayınca idrak edecekmiş. Ama benim çok uzun zamandır özlediğim bir şey, yemeye gideceğiz. Gece rüyalarıma giren bir şeyi. Hadi bagajımızı alalım. Memlekete resmi olarak 250 gün sonra. Tamam. Ne yazıyor? Vallahi gördüm. Hani nerede? Ben niye göremedim? Aha gördüm şimdi. Ya bir de kağıt yapmışlar ya. Bir de kağıt yapmışlar. Merhaba. Eyvallah. Hayırlı olsun. Başka ülkelerde gördünüz, aynısından mı yaptınız? Bizi böyle karşılamışlar. Şimdi Fethiye merkeze geldik. Çalış taraflarındayız. Geceleri hani hep Orta Amerika'da özellikle bir kokoreç olsa, köfte olsa diyorduk ya. Bizim Fethiye'de hep geldiğimiz yer burası. Lokum kokoreç. Abi sonunda kavuştuk. Gelir gelmez bir yarım attırdık. Bekliyoruz bakalım. Zaten tokuz ama yine de yiyeceğiz yani. Hoş bulduk kardeşim. Allah'ına kurban abi, doğra. Şu sesi duysun bir dünya. Burası, Buraya geldiğimizde hatırlıyor musunuz Elif'le? şu marka Gürler abi, bizim bu Fethiye'mizin en iyi ayranlarından bir tanesi. Bunu tadına varan bırakamaz. Siz olun efendim, buyurun. Bakayım, özlemişim, bir içelim. Acılı çeyreğiniz buyurun efendim. Abi senin Ay Allah'ım ya, şu ekşiliğin güzelliğine bak. acılı efendim. Arkadaşlar afiyet olsun. Şunun, bak inanın bana, orada gittiğimiz o kadar yerde ekmeği bile yakamıyorlar. Burada bile ekmek güzel yanmış ya. Her türlü güzel ya. Deniz'in kardeşi. Merhaba. Şu an o kadar hastayım ki tam böyle enerjim geçmiyor olabilir. Öyle özlemişim ki. Mutluluk bu ya. Ve ilk defa demleme çayımızı içebiliriz dostlar. Ve karıştırdık. Nasıl karıştırdım? Böyle mi? Doğru karıştırdım değil mi arkadaşlar? Yanlışlık olmasın. İşte budur ya. O Lipton şey oluyor ya. Poşet sallamalar, leş. Sallama çay değil ya. Oh Allah'ım. Güzeldi be. Yaklaşık olarak 6 günün sonunda çayımızı da Fethiye'de içiyoruz. Burası bizim Fethiye sahilde Gold Samavar adında ve çok kordon kısmında bulunan mekan. YouTube videosuna
gelip buraya hayatta çek. Hayatta çekmem ama işte yolculuk olunca. Bu da benim kardeşim Şafak Pehlivan. Paraşütçüdür Ölüdeniz'de. Şafak Pehlivan Instagram. Instagram'dan bakabilirsiniz. Her türlü pahalı tur konusunda yardımcı olur. Şimdi burada çayımızı içeceğiz, sonra eve geçeceğiz. Evde de bavulları atarken size bir evin içini biraz gösteririm. Bakalım ev ne durumda, gidince hep birlikte görürüz. Evdeyiz. Desko, eve hoş geldin. Ay hoş bulduk. Evimin evi güzel ev. İnanılır gibi değil. Bizim evimiz varmış. Bakın arkadaşlar, böyle bir salonumuz varmış. Unutmuşuz ve şükürler olsun 6 gün sonra böyle geldik, salonumuza kurulduk. Burası benim çalışma odamdı mesela. Çok da güzeldi vallahi. Velhasıl kelam benden artık bu kadar. Size dünya turundaki en önemli yolculuklarımdan bir tanesini daha gösterdim. Artık bundan sonra Türkiye'deki ilk günümüz şeklinde vloglar gelmeye devam edecek. Ama dünya turu yine devam edecek inşallah, ama muhtemelen 2-3 ay sonra falan yine yola çıkarız. Önce biraz dinlenip kilo alıp bir enerjiyi toparlayıp sonra yola çıkacağız inşallah. Bu yolculuğa ortak olduğunuz için herkese teşekkürler. Sonraki bölümde görüşmek üzere.